Görbald'ın hikayesi. 9. yüzyıl Frank toprakları. Erken Ortaçağ Frank topraklarında 800'lerin ortalarında Görbald adında bir zanaatkar yaşıyordu. Atölyesi köyün dışındaki basit evine bitişikti. Ne bir toprak sahibi kadar zengin ne de bir köylü kadar toprağa bağlıydı. O alt orta sınıfın yani zanaatıyla hayatta kalanların bir parçasıydı. Statüsü ona basit ama onurlu bir bağımsızlık getiriyordu. Görbald zanaatını babası Giselbert'tan öğrenmişti. Loncalar ve yazılı kurallar henüz yoktu. Bilgi, ustanın yanında uzun yıllar geçirmekle, derinin kokusunu, kesici aletlerin sesini içselleştirmekle aktarılıyordu. Görbald'ın 6 yıldır yanında çalışan genç bir çırağı vardı. Ona sadece dikişi değil, aynı zamanda dürüst ticareti ve topluluk içinde güvenilir olmanın önemini de öğretiyordu. Bu bilgi aktarımı zanaatın sürekliliğinin tek güvencesiydi. Bir ayakkabıcının işinin kalbi derinin kalitesine bağlıydı. Görbald, derinin tedariği için yakınlardaki nehir kenarında çalışan tabakçı Theodulf'a güvenmek zorundaydı. Genellikle sığır ya da keçiden kullanılan deri, tabaklama sürecinden yeni çıkmış, keskin kokulu ve oldukça ağır olurdu. Görbald her zaman en iyi deriyi, yani ayakkabının tabanına uygun kalın ve sert olanı, üst kısmına uygun daha ince ve esnek olanı seçmek zorundaydı. Kaliteli hammadde onun itibarı için vazgeçilmezdi. Erken Orta Çağ'da Görbald'ın yaptığı en yaygın ayakkabı türü tersten dikilen ayakkabıydı. Bu ayakkabılar derinin tersinden dikilmesi ve sonrasında düzeltilmesiyle yapılırdı. Bu sayede dikişler içte kalırdı. Yumuşak tabanı ve bileğe kadar çıkan sade formuyla hem köylü hem de soylu tarafından tercih edilen bir ayakkabıydı. Görbald'ın uzmanlığı ayakkabıyı döndürme anındaki hassasiyette ve kalıp kullanmadan ayağa uygun formu vermekte gizliydi. Ayakkabı yapım süreci kesimle başlardı. Islak deriyi keskin bir bıçakla istenen formda keser, ardından bal mumuyla güçlendirilmiş, ketenden yapılmış ya da kenevirden yapılmış bir iplik kullanır, iğne olarak ise domuz kılı kullanırdı. Ve biz onun işinin bir parçasıydı. Onu kullanarak parçaları birleştirirdi. Her bir dikiş ayakkabının dayanıklılığını garantilemeliydi. Bu uzun süren, ışığın iyi olduğu saatlerde yapılması gereken zorlu ve detaylı bir el işçiliği gerektiriyordu. Bu ayakkabıların yanı sıra Görbald bazen daha sağlam, bileği kapatan ve bacak sargılarıyla birlikte kullanılan ayakkabılar da yapardı. Alçak bilekli ayakkabılar ise daha çok iç mekanlarda veya yaz aylarında kullanılırdı. Her ayakkabı tipi farklı bir dikiş ve deri sertliği gerektiriyordu. Görbald'ın becerisi sadece ayakkabıyı yapmakta değil, aynı zamanda müşterinin bütçesine ve yaşam biçimine en uygun olan modeli tavsiye etmekte de yatıyordu. Yeni bir ayakkabı yapmak büyük bir işti. Ancak düzenli ve sürekli gelir, asıl tamirattan geliyordu. Görbald'ın işinin büyük bir kısmı yıpranmış tabanları yenilemek, yırtık dikişleri onarmak veya kaybolan tokaları varsa yerine koymaktı. Frank halkı için bir ayakkabıyı atmak lüks sayılırdı. Onu onarmak zanaatkara sürekli bir iş akışı sağlıyordu. Bu Görbald'ın atölyesinin kapısını her gün açık tutan ekmek kapısıydı. Görbald'ın ücreti nadiren para cinsinden ödenirdi. Çoğu zaman takas yapılırdı. Bir çift ayakkabı karşılığında bir miktar tahıl, yün, taze sebze, belki bir miktar bal veya kaliteli bir şarap alırdı. Bu takas onu yerel ekonominin ve sosyal etkileşimin merkezine yerleştiriyordu. Başarılı bir takas onun toplumsal kabulünü de pekiştirirdi. Dürüst bir ayakkabıcı, güvenilir bir takas ortağı demekti. Görbald'ın zanaatı temel ihtiyaçları karşıladığı için topluluk içinde iyi bir saygınlığa sahipti. O sadece deriyi kesip diken bir işçi değildi. Aynı zamanda gezginlerin, askerlerin ve çiftçilerin hayatını kolaylaştıran bir uzmandı.
Sağlam bir çift ayakkabı soğuğa, ıslığa ve çetin yollara karşı da bir güvenceydi. Görbald'ın alt orta sınıf konumu ona köylünün saygısını ve soylunun ihtiyacını kazandırıyordu. Onun hayatı erken ortaçağ ekonomisinin temel direklerini, yani bireysel ustalığı ve takasa dayalı ticareti gözler önüne seriyordu. Her dikiş, her tamir sadece bir ürün değil, aynı zamanda toplumun sürekliliğini de güvence altına alıyordu. Modern loncaların güvencesi olmadan onun zanaatı derinin ve toprağın bilgisine dayalı, dürüstlükle inşa edilmiş bir mirastı. O basit bir tuniği, deri önlüğü ve nasırlı elleriyle Frank topraklarının vazgeçilmez bir zanaatkarıydı. Ayağın ve dolayısıyla yolculuğun ustasıydı.